Evet, herkese merhabalar. Oslo Fishing Team ve Balkanlar Av'dan hepinize selam. Bugün küçük bir dere kaçamağı yaptık. Dedik izin günümüz. Yakınımızda bir deremiz var. Hem kullandığımız vakitleri hem Kasna avında verebileceğimiz pratik bilgileri, daha doğrusu verebileceğim tecrübelerime dair olan bazı bilgileri sizin için vereceğim. Şimdi hemen ava geçiyorum ve av görüntüleriyle sizi baş başa bırakıyorum. Su biraz bulanık. Bugün bulanık sularda genelde tavsiye edeceğim renkler, hani elinizde kasna maketleriniz vardır ama renk olarak genelde bulanık sularda sedef ya da beyaz renkleri tercih ederseniz sizin için daha iyi olacaktır. Çünkü bu renkler bulanık sularda kendini gayet belli eden renklerdir. Genelde kullandığım maketleri falan açıklamaya hep yazacağız. Bu ürünleri zaten bizden de bulabileceksiniz. Kamış olarak da zaten Oslo Action Game biliyorsunuz. Onu kullanacağım. Daiwa'nın 2000'lik bir makinesi, Kail 2'nin bir ipiyle kombinasyon yapıp bu ava başlayacağız. Rast gelsin diyelim. Hava geçelim. Evet arkadaşlar, ilk balığımızı aldık. Şimdi çok yüksek bir meradayız. Aynı zamanda kamışımızı da sizle beraber test etmiş olacağız. Şu şekilde. Güzel boylar. Yani keyif veren boylar. Biraz yüksek meradan avlanıyorum. O yüzden biraz yorucu oluyor balığı kaldırırken de. Ama biliyorsunuz yani dere balıkçılığının da zevki biraz farklı. Bunu hemen suya iade edelim. Hiç ölçü vesaireye de gerek yok. Zaten normalde limit olan balıklar ama biz bırakıyoruz ki diğer hobidaşlarımız da keyfini yapsın. Haydi bismillah, biraz yüksekten atacağım. Özür diliyoruz kendisinden. Arkadaşlar, bulunduğunuz yerin kesik bir yapısı varsa karşıda gördüğünüz gibi en dibine oturtturabilirseniz attığınız maketi, bu tabii biraz takmanıza da sebep olabilir ama genelde balığı orada yatıyorsa kaldırırsınız. Peşine takibi alırsınız. Aklınızda olsun. Yani ne kadar karşı uç dip o kadar da iyi takip demek. Bulunduğunuz merada tabii balık çoktur, o ayrı bir şey ama böyle ekstrem bir balık yoksa dediğim gibi en dibe kondurduğunuz her atış balığa da daha da yaklaştınız demek. Kasna avında özellikle. Kasna avlarında özellikle akarınız biraz yüksekse buradaki gibi sarımınız çok yavaş olsun. Çünkü akar da maketinizi hızlandıracak. Şimdi az önce bahsettiğim konu buydu. Şimdi bakın böyle bir akar var. Burada hani bu tarz bir derede sadece alabalık avlarlar ama kasna olacağını düşünmezler. Burada zaten alabalık yok. Sadece kasna, bıyıklı vesaire o tarz balıklar var. Aslında dediğim gibi öğle saatlerindeyseniz akar içinden kasna alabilirsiniz. Bugün o güne pek uygun bir gün değil açıkçası. Bir yağıştan sonrasında av yapıyorum. Akarın içine yavaşça karşı kıyıdan atarsanız orada genelde akarın içinde avlanmayı bekleyen kasnalar oluyor. Bilginiz olsun. Bakın tam kıyıda salladı. Dediğim gibi akar içinde genelde taş altlarında avlanmayı bekleyen kasnalar olur. Güzel de bir boy. Şöyle kamışımızla kaldırdık. Aslında bunu tavsiye etmiyoruz. Ama çok yüksek bir meradayım ve bisikletimle şöyle
göstereyim. Çok güzel boylar arkadaşlar bunlar kasna için. Evet, hava kaldığımız yerden devam ediyoruz. Az önceki arkadaşımızı suya iade ettim. Biraz zor oldu, yüksek. Biraz inip şey yapıyorum. Kasna sizi gördü mü? Çok fazla hamle yapmaz hemen. Biraz daha gizli, akarın arkasına gizleneceğim. Şu şekilde çömeleceğim. Şu şekilde avlanmam lazım aslında. Hop, aldık. Dediğim gibi güzel de boy. Akarın içerisinde koca kafa diyoruz biz arkadaşlar bunlar. Bir koca kafa geliyor şu an. Bakın arkadaşlar, boylara bakın. Bu şekilde gösterelim. Maşallah diyelim. Şuna bakın arkadaşlar. Şimdi ben bu balığı salacağım, fakat şöyle bir durum da var. Bu da aklınızda olsun. Balığı yakaladınız, meraya kaçan balık salarsanız diğer balıkları da kaçırır. En azından bir 5 dakika geçmesi gerekecek. Ben yine de şansımı deneyeceğim. Sonuçta bu bir video. En azından bilgileri de size paylaşmış oluyorum. Şöyle güzelliği de çekeyim. Rastgeleye devam diyelim. Balığımızı salalım. Yavaşça. Hop, gitti. Bakalım, ilk defa gördüm diyenler lütfen, hani akardan kasna çıkartanı gördüm diyenler ilk defa bana bu yorumu yazarsa sevinirim. Çünkü ben genelde videolarda hiç akarın göbeğinden kasna avlayan görmedim. Yani varsa da ben özür diliyorum şimdiden de. Yani ben denk gelmediğim için bunu size paylaşmak istedim. En azından keyif yapacağınızda şey demeyin. Burası çok akar, burada kasna vurur. Sadece günün ilk ışıklarında denemeyin. Biraz daha öğle saatleri, öğle 2-3 gibi akar içine avlanmaya girecektir. Görüyorum ki peşinden çok küçük balıklar geliyor ama hop, evet arkadaşlar, yine güzel bir tane aldık. Yani buradaki akar içindeki ot balıkları alabalıkla aynı karakterde oluyorlar. Çok güzel aksiyon veriyorlar. Yine güzel bir boy. Kepçesiz geldim. Büyük hata ama değil. Balıklar kaçsa da kaçsın. Önemli olan, biz bilgilerimizi paylaşıyoruz. Bu da yine şu an herhalde aldığım en büyük boy. Şuna bakın arkadaşlar ya. Şuna bakın. Burası göl değil arkadaşlar. Akarsu, yanlış anlamayın. Ve su yaklaşık 30 santim falan. Bu baba yiğidi de salıyorum. Hey maşallah diyorum. Ve suya geri gönderiyorum. Şuna bakın arkadaşlar. Güle güle. Biraz da atıp çekerken sizlere ekipman bilgisini de şöyle anlatayım. Sert bir akar. Balık da vurdu mu, hani bu 1.8 bir LRF kamış. O yüzden ucunu dolgu uç, yani solid dediğimiz dolgu uç tercih ederseniz sizin için çok daha iyi olacaktır. Evet arkadaşlar, anlatırken bir tane daha aldık. Bugün görüyorsunuz. Ama işte disiplin arkadaşlar, hani bu şeylerde disiplin diyoruz ya, işte LRF disiplini, spin disiplini. Sebebi şu: kendime size anlattığım bazı şeyleri, kuralları kendim de bozmuyorum. Şu şekilde balığı da göstereyim. Ne acele ediyorum, akara uyumumu bozmuyorum. Bu yüzden aslında avcılığım artıyor. Bakın arkadaşlar.
Yani gündüz vakti öğlen 3 akarın içinde kasna avlıyoruz. Dediğim gibi belli bir disiplini yakalarsanız, belli hani yazılmayan kurallara uyarsanız, bu da biraz da avcılıkla kendiniz aslında bu kuralları buluyorsunuz. Bozmazsanız zevkinizi yapıyorsunuz, balığınızı alıyorsunuz ya da almıyorsunuz. Biz bırakmaktan yanayız bu tarz balıkları. O yüzden kendisini tekrar suya iade ediyorum. Çok bekletmiyorum. Haydi güle güle. Bugün niye beyaz tercih etmiştim onu da söyleyeyim. Aslında bu suyun rengi çok daha berrak bir su bu. Hayvan çok berrak suya alışkın burada. Biraz yağmur yağdı ve bulandı. O yüzden onu zorlamayacak bir yem. Şöyle Canyon'un bir yemi, bunu da size söyleyeyim. Eğer kasna avı yapanlar varsa belki bu yemi çok kullanmıyor olabilirler ama yani her renginden kesinlikle alın derim. Çantanızda bulunsun. Daları sizi korkutmasın. Burası sığ bir su. Zaten gagası taşa vuruyor olması çok daha iyi oluyor. Bu kasnayı biraz daha heyecanlandırıyor gagasının taşa vurması. Bilginiz olsun. Çünkü ters gözdür bu. Şöyle netleyeyim. Tavsiye ediyorum arkadaşlar, bilginiz olsun. Bu ticari amaç güttüğümüz bir şey değil. Sakın yanlış anlamayın. Zaten sonucu görüyorsunuz. Sizinle paylaşıyorum. Bir de yine bir küçük detay verecek olsam. Ya bu ot balığı, kasna balığı, tatlı su kefali ne bu kadar detay demeyin. Ben sadece daha çok zevk yapmanız adına anlatıyorum. En ufak bir pislik varsa bile kesinlikle alın üstünden. Vurmuyor arkadaşlar. Yeminiz tertemiz olacak. Üstünde bir tane ot olsun, vurmuyor. Şimdi burada son 1-2 atış yapacağım. En azından akar içerisindeki balık nasıl alınıyor ya da balık oluyor mu içinde bir cevap olmuştur. Şimdi bir de yatan balıkla ilgili birkaç yere atacağım. En azından onun için de bir bilgi vermiş olayım. Yatan balıkta olay biraz daha değişik, çok konuşamayacağım. Çünkü yatan balığa ses yaptığınız an yattığı yerden çıkmaz. Köşe dipte bir yerde yatıyorsa, yuvalandıysa asla çıkıp yeme vurmaz. O yüzden orada biraz daha görüntü olacak. Yani bir konuşma olmayacak. Burası da gözüme yatar gibi geldi. Çünkü su ince başlayıp ortada yükseliyor. Tam yatacağı yerler aslında yine av için. Yüksekten av yapıyorum. Kasnada yüksekten av yapmak hiç iyi bir şey değildir. Çünkü görünürsünüz. Aksiyonunuz yanınıza gelince bozulmaya başlar. Evet, dediğim gibi bir güzel babacan daha aldık. Yine şöyle görüyorsunuz, oltayı çok güzel kastırıyor. Boylar çok güzel arkadaşlar. Yani bu tarz ince sığ bir suda bu kadar büyük kasnaların vurması, görüyorsunuz. Arkadaş şunlara bak. Maşallah. Şöyle gösteriyorum. Şimdi bir ağaç var. Altı yani çok hızlı akmıyorsa olma ihtimali çok yüksek. Çünkü ağaçtan düşen herhangi bir böceğe, sineğe, kurda hamle yapmak için genelde o bölgeye de çok yatar kasnalar, bilginiz olsun. Evet, aldım arkadaşlar. Dediğim gibi. O bölgede kesin yatıyordur. Bu da fena değil boy olarak. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi bunlar kasna için, tatlı kefal için çok ideal boylar. Az önce tuttuklarımız ya da diğer tuttuklarımızı da göreceksiniz. Görmediyseniz henüz. Onlar tabi bunlardan çok daha büyük balıklardı. Ama bunlar da gayet iyi boylar. Hiç bekletmiyorum. Biraz yüksekten salacağım ama derine atacağım. Özür diliyorum o kendisinden. Hop, gönderdik gitti. Arkadaşlar ellerim çamur içerisinde, kusura bakmayın. Temizleyemiyorum. Sudan çok yukarıdayım.
Bu pis görüntü için sizden ayrıca özür diliyorum. Çok güzel bir yer gördüm. Atış erimiminde. Şöyle yakınlaştırayım arkadaşlar. Ağaç, taş, altı hani balığın yatabileceği yer, su durgunlaşıyor. Burada yani muhakkak balık olur diye düşünüyorum. Hemen atışlarımı yapmaya başlıyorum. Bir de maket değiştirip deneyelim. Aynı maketin farklı bir rengine geçeceğim. Daha doğal bir renge geçeceğim. Çünkü suyun rengi ve havanın rengi açılmaya başladı. Çok cat geliyor olabilir. Renk. Bakalım. Golden bir renk var böceğe benzeyen. Onu takalım. Bakalım nasıl tepki alacağız. Arkadaşlar bu bütün yem renklerini kullanıyorum derken şaka yapmıyordum. Bakın yani bütün renkleri var. Tabii bir sürü maket var. Bunların hepsi bu şeyde avcıdır. İşte Usami olsun, Ruiji olsun. İşte birçok marka var. Shimano da var. Yani dediğim gibi çok marka var. Ama ben şu arkadaşa şu an çok güveniyorum. Bu tam bir yaz böceği rengi. Yani suyun rengi açıldığı için bunu kullanacağım şimdi. Bakalım ona tepki verecekler mi? Evet, yeni rengimize geçtik. Bakalım yemle alakası var mıymış? Yani çok mu parlak geldi? Bu yemle vuruş alacağız mı göreceğiz. Evet. Aldık. Hiç vuruş yapmadı arkadaşlar. Direkt yeme yapıştı. Kendini bıraktı. Şu an yakalandığının bile farkında değil arkadaş. Şu an şimdi fark etti. Zaten gidiyor, görüyorsunuz. Gitti güle güle. En azından demek ki dediğim teori doğru. Suyun rengi açıldıkça beyaz çok doğallığını kaybetmiş gelmeye başladı. Gold renkleri yani mat gold diyelim, black gold renkleri biraz daha doğal gelmeye başladı. Hop, çok güzel bir boy aldık arkadaşlar. Kalamadan da görüyorsunuz. İşte arkadaşlar neden çok farklı renk bulundurun diyoruz. Aslında şunu da çürütmüş olalım yani ya her şey atlar o. İşte az önce beyaz atlamıyordu ama şimdi gold atlıyor. Demek ki her şey atlamıyor. Zaman zaman her şey atlıyor. Zaman zaman atlamıyor. Kalamamı biraz sıkmak zorundayım. Balığımız biraz büyük. Evet arkadaşlar. Hiç tasvip etmediğimiz hareketleri yaparak kamışımızı da test etmiş oluyoruz. Oslo Action Game'le valla böyle koca koca kafaları tepeden kaldırıyoruz. Ama tabii tavsiye etmiyorum kaldırmanızı. Ben kepçe getirmeyi unuttuğum için, ki getirsem de şu an bu yükseklikten balığı alamam. Ama şuna bir bakın diyorum arkadaşlar. Tosun gibi hepsi vallahi besili. Hop. Hop. Vurdu, kaçtı. Çok güzel balık vurdu yine arkadaşlar. Bağıramıyorum da. Sessiz olmam lazım. Hop, evet, çok güzel bir boy arkadaşlar. Şöyle görüntüyü sizin için biraz daha yaklaştırayım. Ve gördüğünüz gibi maketler çok güzel çalışıyor. Bunda hemfikiriz artık sanırım videoyu izledikten sonra.
balıklarımız. Boylar çok güzel. Böyle bir dere için çok iyi bir performans. Ve bana sizden bir tavsiye, sakın pensesiz bu hareketleri yapmayın. Hiç bekletmiyorum. Ağzı biraz yaralandı. Hemen gücünü toplaması lazım. Şöyle gösteriyorum. Ve tekrar suya jumburlop balıklama iade ediyorum. Yapabilirsem şurada küçük bir ara var. Oraya bir kondurmak istiyorum. Evet, oldu. Hop, evet, dediğim gibi sniperlığımız işe yaradı. O aradan balığı kaldırdık, takip ettik, ettirdik ve yemimize yedirdik. Onu kandırmayı başardık arkadaşlar. Hop. Bu da böyle bir arkadaşımız. Ona teşekkür ediyoruz bize bu zevki yaşattığı için. Hemen suya iadesini yapıyoruz. Şimdi bu balığı mesela bırakınca yine aynı kaldırdığım yere kaçacaktır. Orada başka balık varsa muhtemelen vurmayacaktır. Şimdi hazır dönerken şuralarda yine birkaç atış yapacağım. Bakalım, orada da birkaç vuruş alırsak yine orada da bir zevkimizi yaparız. Artık evimize döneriz. Her yerimiz çamur oldu. Gidip temizlenelim. Tesisatımızı da temizleyelim. Hadi bakalım, inşallah orada da birkaç vuruş alırız. Evet, aldım arkadaşlar bir tane daha. Bu da yaralı bir arkadaşımız. İşte selin etkileri tabii bunlar. Bu hayvanlar ne badireler atlatıyor arkadaşlar. Seller vuruyor buralara. O akarların içinde yaşamaya çalışıyorlar, o sel akarın içinde. O yüzden böyle de yaralar atlıyorlar. O yüzden bunu hiç bekletmiyorum. Suya cumburlop iade ediyorum. Evet sevgili arkadaşlar, bu avımız da böyleydi. Umarım size keyif vermiştir. Avlandıkça size bazı öğrendiğim bilgiler, kendi edindiğim bilgiler dışında üstadlarımızdan aldığımız bilgileri de böyle aktarmaya çalıştım. İzlerken sıkılmazsınız umarım. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bize destek olun, abone olun. Sizin destekleriniz bizi daha da teşvik edecektir. Şimdiden hepinize rast gelsin. Hoşça kalın, görüşmek üzere.